Nazilerin süper savaş gemisi Bismarck nasıl battı? Bismarck savaş gemisi biraz da Hitler'in büyüklük takıntısıyla ortaya çıkan bir savaş gemisiydi. Bismarck 2. Dünya Savaşı'nda görev yapmış Alman Deniz Kuvvetleri zırhlılarından biriydi. İsmini Almanya İmparatorluğu'nun demir şansölyesi Otto von Bismarck'tan almıştır. 1. Dünya Savaşı sonucunda imzalanan Versay Antlaşması çerçevesinde Almanya'nın 35.000 tondan büyük savaş gemisi yapmasına izin yoktu. Dostlar, fakat yönetime geçen Nazi Partisi iktidarı anlaşmalara tabii ki uymayarak Birleşik Krallık ile denizlerdeki farkı kapatmak için yaptığı görkemli bir savaş gemisiydi. Bismarck Atlas Okyanusu'ndaki ilk göreve çıktığı sırada Atlas Okyanusu'na çıkışını engellemek isteyen Kraliyet Donanması ile Danimarka Boğazı'nda çatışmaya girmişti. Dostlar, Bismarck ateş gücü olarak çok güçlüydü ve sadece 5 atışta Kraliyet Donanması'nın sancak gemisi olan HMS Hood'u Boğaz'ın serin sularına gömmüştü. HMS Hood İngiltere'nin gurur kaynağıydı ve batırarak çok büyük bir işe imza atmışlardı. Yapımına 16 Kasım 1935'te başlanılan Bismarck 14 Şubat 1939'da gövdesi denize indirilerek ekipmanlarında yapımına devam edilmiştir. Testleri başarıyla tamamladıktan sonra Atlantik'teki Amerika Birleşik Devletleri ile İngiltere arasındaki trafiği kesmek üzere okyanusa açılmıştır. Nitekim İngiltere'nin donanma gücünü kırmak adına hem savunma hem de saldırı gücü olarak çok yüksek bir savaş gemisi inşa edilmişti. 250 metre uzunluğu ve 20 kilometre menzilinde onlarca ölümcül topu ile Bismarck yıkılmaz bir güç olmuştu. HMS Hood'un batmasının ardından Bismarck'ın takibi sürüyordu. Winston Churchill günler süren takibin temaslarının sonuç vermemesi üzerine çok sinirlenmiştir. Bunu ulusal bir gurur meselesi olarak almış ve tüm imkanları seferber edilerek bu geminin batırılması emrini vermiştir. Ve 27 Mayıs günü temas sağlanmıştı. Bismarck'ta sinirler gerilmişti. Sabahın erken saatlerinde gemiye torpidolar gönderildi. Ardından İngiliz savaş gemileri Bismarck ile temasa geçip taarruza geçtiler. Bismarck'ın beli bükülmüş ve hızı düşmüştü. Bu gemi birçok torpido ve top isabetine maruz kalmıştı. Ancak yoluna devam ediyordu. İngilizlerin en önemli kozu Ark Royal uçak gemisi de bölgedeydi ve uçaklar Bismarck'ın olduğu bölgeye doğru havalandı. Ama Bismarck çok iyi direnip hala karşılık veriyordu. İngiliz gemisi Rodman'ın aldığı karşılıklar sonucu savaştan çekilmesine kadar gidecek sert temaslar yaşanıyordu. Bismarck neredeyse tanınmayacak hale gelmişti ve mürettebatın bir kısmı gemiden atlıyordu. Ve yavaş yavaş da mürettebatın gemiyi terk etmesiyle birlikte Bismarck'tan ateş kesilmiş ve karşılık verememeye başlamıştı. En son olarak gemiye yakından torpidolar atıldığı saatler 10.36 idi ve Bismarck bundan 3 dakika sonra battı. Ama dostlar, işin sonunda Bismarck dayanıklılık konusunda tarihe geçmiştir. Bismarck'ın batışı ile ilgili farklı söylentiler de mevcut tabii ki. Geminin İngilizler tarafından değil, geminin düşman tarafından ele geçirilmemesini önlemek için Alman mürettebatın batırdığı da söylenir. 500'ün üzerinde top atışının gemiye isabet ettiği söylenebilir. HMS Hood'un yalnızca 3 veya 5 atışta suya gömüldüğünü düşünürsek Bismarck'ın gücünü sanırım anlayabiliriz. Ve bu kadar dayanıklı bir gemi olmasıyla birlikte de Bismarck tarihe geçmiştir. Dostlar, videomuzu izlediğiniz için teşekkürler. Tarih Channel'a abone olmayı lütfen unutmayın.